Evet, ameliyattan sonra testis kanseri mücadelesine devam edecek arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu da. Ameliyat oldunuz, parça alındı, patolojiye yollandı. E, Ondan sonra e, hücrenizin, tümör hücrenizin türü, tümör type diye geçiyor. Seminom, non-seminom iki çeşit olur. Her zaman seminom daha iyidir. Ama non-seminomsunuz diye öleceksiniz diye bir şey yok. Non-seminomun öyle çeşitli kolları var ki seminomsa sadece örneğin pür seminom oluyor. Farklı bir hücre türü yok. Pür sadece saf seminom oluyor sizin tümörünüzün türü. Ama non-seminomsa onun çeşitli türleri var. Kore karsinom, embriyo karsinom, çeşitli çeşitli isimlerde olanlar. En tehlikelisi benim bildiğim Kore karsinom olan. Ancak Kore karsinomsunuz diye birden karalar bağlamayın öleceksiniz diye bir şey yok. Bu hastalık öyle bir hastalık ki gerçekten hani son evresine gelmediğiniz sürece gerçekten her zaman tedavi şansınız yüksek. O yüzden şimdilik size tümörün çeşitlerini anlattıktan sonra izlemeniz gereken yolu söyleyeceğim. Kore karsinomda veya diğer türlerinde, non-seminom olan türlerinde daha agresif oluyor tümör. Yani bu ne demek? Tümör başka yere atma riski lenf bezlerine, akciğere, Allah korusun beyine kadar. Daha sıçrayıcı tarzı oluyor. Seminomda ise genelde bulunduğu bölgede testiste durur. Çok zaman geçmişse testisten biraz daha ileri atar. Hani daha az sürede hız yayılır. Ama diğer türlerinde daha hızlı yayılma riskine sahip. Bu yüzden zaten hani hangisinin daha tehlikeli olduğunu açıkladım. Diyelim sizin patoloji sonucunuz geldi. Git gönderdiniz. E, Türünüz kötü olan türde çıktı. Korkmayın. Yapılacak şey iyi olan türde de çıksa zaten. Kötü olan türde de çıksa sizin BT ya da PET gibi görüntüleme tekniğine girmeniz gerekir. Ve tümör markerlarınıza bakılması gerekir. Neden? Bu alınan kitle alındı eyvallah kanser bitti diyemiyoruz. Çünkü siz onu fark etmeden belki alınmadan önce lenf bezine atmış olabilir. Karaciğere atmış olabilir. Allah korusun beyne atmış olabilir. Hangi evresinde yakaladınız bilemiyorsunuz. Bu evreleme için yapılması gereken iki yöntem var. PET ya da BT. Ben PET oldum. PET çok acayip detaycı ve kesin yöntem ama daha da zararlı yöntem. Ya daha çok radyasyon alıyorsun. BT'de, ilaçlı BT'de ise daha böyle detaycı olmayan ama onda da çıkıyor genelde olarak ama mesela PET'te benim olduğumda neresinde kaç santim olduğu kesin olarak yazıyordu ama BT'de daha hem yakalayamama riski de var az da olsa tümörün nerede olduğunu hem daha böyle santimi milimi daha az belli oluyor. Açıkçası benim araştırmalarım da öyle söyleyeyim. Her neyse bunun doktorunuz sizden kesin istemesi gerekiyor. PET ya da BT bu ameliyattan sonra. Ve tümör markerlarınıza da bakılıyor. Örneğin ben ameliyat olmadan önce beta HG değerim 120 idi. Ameliyattan çıktım 40'a düştü. Normalde bunun olması gereken ne? Yani normalde bir erkekte bulunmaması gerekiyor beta HG değeri. Ben size söyledim en fazla 1,5 falan olur yani. Frekansın en yüksekleri bu. Ben de ameliyat olmama rağmen ameliyattan sonraki 15. gün baktım 40'a çıktı. Abi dedim ben daha benim PET sonucum girmeden, daha PET'e girmeden dedim ben kesin dedim attı bir yere. Yani normalde zaten bu değer olmaması gerekiyor sende ve yarılanma süresi var bu değerlerin, tümörlerin alındıktan sonra. Ya vücudun tamamen temizleme süresi var bu kan değerine. O temizleme süresi de geçmişti 15 gün. Geçtik normalde. O tümör alındı. Tamamen vücudum temizlenmiş olması gerekiyordu. Atmamış olsaydı. Ben dedim PET'e girmeden dedim abi kesin attı benim bir yere. Dua ediyordum inşallah diyordum. Hani çok uzağa atmamıştır. Ve tümörün patoloji sonucum da daha gelmemişti. İnşallah seminomdur. Çok araştırdım. Oradan biliyorum. Hep böyle dua ettim. Allah'a şükür seminom çıktı ve sadece lenf bezine atmış çıktı. Ciğerde falan yoktu. Hani diyelim sizin ciğere atmış. İnanın ciğerden iyileşen 3G. Ya üçüncü evrenin C'sinden iyileşen o kadar insan tanıyorum ki. 3G dedim ya 3G'yi git. 3'si. Aynen. Üçüncü evrenin C'sinden iyileşen o kadar insan tanıyorum ki onda da panik yapmayın kesinlikle. Ben kendim öykümden örnek veriyorum. Her neyse. Baktınız, PET çekildiniz. Ondan sonra evreleme yapıyorsunuz. BT ya da çekildiniz. Doktorunuz diyor ki sizin bir yere atmamış. Hiçbir şey atmamış. Tümör markerlarınız da normal. Süper. Siz çok iyisiniz. Ondan sonra patoloji sonucunuz geliyor. Bir de seminom mu çıktı? Bu zaman yapılması gereken izlem.
Yani kesinlikle uluslararası kaynaklara da baktım. Yapılması gereken izlem. Bir kür kemoterapi almanıza gerek yok. Kimileri almanızı gerektiğini söylüyor insanların, ancak inanın buna hiç gerek yok. Sürekli izleneceksiniz. 15 günde bir, ayda bir kan tahlilleri, daha sonra tekrar bir BT çekilin. 60 mı sıçramış mı? Gerek yok kemoterapi almanızı. Kemoterapi de gerçekten hani gerekmeyen için hoş bir şey değil. Neyse, diyelim sizin türünüz geldi. BT'niz, petiniz temiz çıktı. Hiçbir şey yok. Atmamış. Kan değerlerinize bakıldı. Onlar da düzgün. Markerlarınız çıktı. Ama patolojiden sonucu geldi. Türü riskli non-seminom olanlardan, Kore karsinom olan riskli grupta. O zaman bir kür koruyucu kemoterapi veriyorlar. Yani bu riskli tümör hücresinden olduğu için 60 olma riski, hani daha önce vücudun bir yerlere üretmiş olma riski olmasın diye, tekrar üretme riski olmasın diye koruyucu anlamında kemoterapi bir kür veriliyor. Diyelim geldi benim gibi lenf bezlerini attı, ortaya çıktı. BT'de, PET'te ya da. Bende de onda ikinci evreye giriyorsunuz artık. Birinci evre bir önceki bahsettiğimde. Artık ikinci evre lenf bezi demek. İkinci evresinde A'sı, B'si, C'si var. A'sı 3 santime kadar bir yerde tümör bulunması. İkinci evre A'sı demek. B'si demek 3 ile 5 santim arası birden fazla yerde tümör bulunması. Bu benim ikinci evrenin B'siyim. İkinci evrenin C'si de 5 santimden fazla birden fazla yerde tümör bulunması. Bu ikinci evrede non-seminom olsun, seminom olsun, yapmanız gereken şey kesinlikle 3 kür BEP kemoterapisi görmek ya da 4 kür EP kemoterapisi. Ama ben kesinlikle size 3 kür BEP'i öneriyorum. BEP, yanlış, pardon. Blomisin, etoposide ve cisplatin veriliyor. Baş harflerinin kısaltması Blomisin ile etopositin. Protokolde P'deki sondaki de protokol oluyor. Bu 3 kür kemoterapi görmeniz gerekiyor. Kesinlikle evre 2'yiyseniz seminom olsun, non-seminom olsun, kesinlikle hiçbir şey fark etmiyor. Diğer bir söylemem gereken şey de evre 3 olduğunuzu düşünüyoruz. 3. evrede demek artık karaciğere akması demek. Üçüncü evre deyince aklı artık farklı organlara metastaz yapması geliyor. Karaciğer, dalak gibi çeşitli organlara. En son 3. evrenin C'si, en sonunda beyin olarak geçiyor. En son artık bu hastalığın yayılımının en doruk noktası ulaştığı olarak. İnanın 3. evrenin C'sinde bile iyileşmiş insanlar, şu an surveillance'da olan, kanser free'yim diyen insanlar tanıdım. Yani benim tanıdıklarım genelde yurt dışındaydı, Türkiye'den de var arkadaşlarım, ama o da normal kemoterapi servisine gittiğimde gördüğüm insanlar, ama ben onlarca insanla görüşüyorum. Bu görüştüğüm onlarca insan da yani yurt dışından genelde. O yüzden bahsettiklerim yurt dışından oluyor genelde. Her neyse 3. evredesiniz. O zaman gene 3 kür kemoterapi göreceksiniz. 3. evrede 3 kür gördünüz. Daha sonra neler yapılacak ve kemoterapi sürecinde 2. evrede olsanız da 1. evrede olsanız da kemoterapi olmanız gereken türdeyseniz neler yapılacak? Bir sonraki videoda da buna değineceğim. Görüşmek üzere.